Geleceği hepimiz merak ederiz. Başımıza neler geleceğini, dünyanın nasıl bir yer olacağını, bilinmeyeni bilmek isteriz. What if we had the chance to know certain things about the future? Bilim kurgu filmleri çoğu zaman bunu tahmin etmeyi dener, geleceği bize göstermeyi sever. Bazen kötümser, distopik, bazen de iyimser, ütopik bir dünya resmi çizer. Kameranın icadından çok kısa bir süre sonra ta 1902'lerde yapılmış filmlerde Ay'a gidileceği kehanetinde bulunuldu ve bu kehanet kendini gerçekleştirdi. Bundan ötürü mü Ay'a gidildi yoksa zaten Ay'a gidileceği için önce insanların aklına bu fikir düştü de onlar da bunun romanlarını yazdılar, filmlerini çektiler. Tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı tavuktan? Benzeri bir paradoks gibi gelmiştir bana bu durum. İşte geçenlerde buna benzer şeyleri düşünürken acaba geleceği en çok tahmin eden film hangisidir diye bir soru düştü aklıma. Biraz araştırdım ama çok net bir sonuca ulaşamadım. İnternette kimisi 2001 Uzay Macerası, kimisi de Blade Runner gibi filmleri örnek olarak vermiş. Demolition Man falan diyenler de var. Benimse aklımda başından beri hep böyle spesifik bir film vardı. Ve işte o filmi haftalık Time Code yayınlarından birinde gündeme getirdim. Ben şimdi moderatör arkadaşlarımdan da rica edeceğim. Yazmalarını isteyeceğim, not etmelerini. Kaç tane teknolojik kehanet var bu filmde? Oradaki arkadaşlarla birlikte o filmin içindeki teknolojik yenilikleri saymaya başladık. Daha filmin yarısına gelmedik, 24 tane gelecekle ilgili kehaneti gördük. 3 saatlik bir canlı yayında sadece filmin ilk başında ortasına kadar olan kısımdaki teknolojik yenilikleri sıralayınca bir hafta daha aynı yayını tekrarladık ve nihayet ortaya belki de bugüne kadar yapılmış en ayrıntılı teknolojik kehanetler listesini çıkardık. Evet, bana göre muhtemelen bugüne kadar yapılmış filmler içinde geleceğe dair en çok kehanette bulunan film Minority Report. Azınlık raporu. Geleceği bilmekle ilgili az önce konuşan yönetmen Spielberg'ün beyaz perdeye aktardığı bu film, Philip K. Dick'in kısa bir romanından uyarlanmış. Ve 20 yıl önce gerçekleştirilen bu prodüksiyonda 52 yıl sonrası hayal edilmiş. Hikaye 2054 yılının Nisan-Mayıs aylarında geçiyor. Yani günümüzden 32 yıl sonra. Bir bakıma onun öngördüğü geleceğin yarısına filan yaklaştık. Ve daha şimdiden bu filmin öngördüğü bazı yenilikler gerçekleşti. Bazıları da içinde bulunduğumuz bu günlerde gerçekleşmeye, gelişmeye devam ediyor. Peki bu işin sırrı ne? Nasıl oluyor da bir film kendisine kaynaklık eden romanda bile yazmayan geleceğin teknolojilerini bu derece ayrıntılı olarak hayal edebiliyor? Gelin önce bu ayrıntılara hızlıca bir göz atalım. Evet, şimdi burada bir duralım. 3 boyutlu baskı fikri her ne kadar bu filmin senaryosunun geliştirildiği 90'lı yılların sonlarında var olsa da hem çok pahalı bir teknolojiydi, 300 bin dolara falan varıyordu, hem de hiç yaygın değildi. O günden bugüne 3 boyutlu baskı teknolojisi artık evlerimize girecek kadar ucuzladı. 1000 kat küçüldü, yaygınlaştı, her yere taşınabilir ve kullanılabilir hale geldi. Ama burada daha da ileri gideceği ve böyle saniyeler içerisinde 3 boyutlu baskıların alınabileceği gösteriliyor. Evet, şimdi burada da bir duralım. Şu anda size hiç de böyle sıra dışı gelmiyor olabilir ama bu ofisin tasarımı da bir çeşit kehanet. Hani normalde ofislerde birbirini ayıran bölmelere cubicle adı verilir ya, onun yerine bakın senaryoda burası nasıl tarif edilmiş. Viewbicles denmiş. Bunu da cubicle yerine görbicle gibi algılayabiliriz. Yani gelecekte her şeyin şeffaflaşacağı öngörüsü bu. Bir başka deyişle otoritenin her şeyi göreceğini bize söyleyen 1984 romanındaki olayların 1984'te olmasa bile 2054 yılında epeyce bir gerçekleşmiş olacağını öngörüyor bu film. Devam edelim. Dikkat edin kadının burnuna. Hemen arkasından geçen adamın yüzündeki şeye de bir bakın. Bunlar giyilebilir cihazlar ve mesela adamın yüzündekine benzeyen ilk giyilebilir cihaz Google Glass adıyla 11 yıl sonra bir prototip olarak piyasaya çıktı. Bu trend şu anda bile hala ana akıma dönüşmüş değil ama gelişmeler hızla devam ediyor.
2054'te cam fincandan kahve içmek hala moda olamamış. Herhalde o yıllarda bile sadece çay içmek için kullanılıyor cam bardaklar ama bilgisayar ekranları tümüyle şeffaflaşmış. Camların üzerinden artık odaklanması ne kadar mümkün oluyor bilmiyorum ama insanlar bilgileri camlardan alıyorlar. İşte bu filmden 10 yıl sonra ilk transparan televizyonlar görünceye çıkmaya başladı ve çok yakında büyük bir ihtimalle şeffaf cep telefonları bile hayatlarımıza girmeye başlayacak. Şimdi bu sahneyi görünce o kadar yadırgamadım ki, hatta o kadar demode olmuş bir sahne gibi geldi ki bana. Ya bildiğiniz görüntülü iletişimi öngörüyor aslında. Fakat günümüzde artık ilkokul çocukları bile öğretmenlerinden dersleri böyle Zoom benzeri telekonferans uygulamalarıyla falan aldığı için dediğim gibi artık bu görüntüler geleceği tahmin etmek değil, geçmişi hatırlamak, hatta birazcık da böyle pandemi döneminin o Zoom fatik denilen dönemini akla getiriyor. Ama bu filmin 90'ların sonunda 2000'lerin başında hazırlandığını düşünecek olursak o yıllardaki en gelişmiş telefonun şöyle bir şey olduğunu hatırlatmak isterim size. Şimdi bu filmin en ikonik sahnelerinden biri başlıyor burada. Ancak ben bu kehaneti şimdilik atlayacağım çünkü filmin nasıl oluyor da bu kadar isabetli tahminler yapıyor oluşuna dair çok güzel bir bağlantı noktası burası. O yüzden şimdilik burayı durduralım ve birazcık ürkütücü bir tahmine doğru yolculuğumuzu devam ettirelim. Filmin bir sahnesinde kahramanımız yürürken etraftaki minik kameralar onun gözünü tarayarak kim olduğunu ve nerede olduğunu belirliyorlar. Böyle bir durumun gerçekleşmiş olduğunu söylememe gerek var mı? Sadece gözümüz değil, yüzümüz, parmak izimiz, biyolojik olarak tüm metriklerimiz yani biyometrik bilgilerimiz sürekli olarak yakalanıyor, toplanıyor, büyük veri tabanlarına yükleniyor ve kullanılıyor. Peki nasıl kullanılıyor? Karakterimiz yürürken etrafındaki reklamlar ona adıyla hitap etmeye başlıyor. Sadece onu tanımakla kalmıyor, aynı zamanda içinde bulunduğu psikolojik durumu da anlayıp ona uygun bir içerik sunuyor. 2010'da Japon NEC firması böyle outdoor tabelaları gerçekten yapmış. Ama ben buna pek de fazla şaşırmıyorum çünkü bunlardan çok daha gelişmiş olanlarını artık cebimizde taşıyoruz. Kaç tane cep telefonu var biliyor musunuz? Mayıs 2022 verilerine göre 7 milyardan fazla. Yakında dünyadaki herkes cebinde en az bir telefon taşıyacak ve onunla bir internete bağlanacak. Ve işte o cihazlara günde defalarca kez dokunuyoruz, kaydırıyoruz, büyütüyoruz, küçültüyoruz, binlerce etkileşimde bulunuyoruz. Yaptığımız her şey bir iz bırakıyor ve birileri de o izleri takip ediyor. Cep telefonları ya da internete bağlı cihazların sayamayacağımız kadar çok faydası var ve yapılan araştırmalar artık yarımızdan fazlasının bunlardan asla vazgeçemeyeceğini ortaya koyuyor. O halde madem kaçınılmaz bir gelecek bu konularda biraz daha bilinçli olmak gerek. Özellikle güvenlik ve mahremiyet gibi konularda tedbir almak gerek. Bunun için de ilk akla gelen yöntem tabii ki VPN kullanmak. Bu videonun sponsoru NordVPN sadece çevrim içi güvenliğinizi ve gizliliğinizi artırmakla kalmıyor, tehdit koruması özelliğiyle internette kötü amaçlı yazılım yüklü dosyaları belirlemenize de yardımcı oluyor. İzleyicileri ve müdahale edici reklamları anında engelliyor. Girdiğimiz web siteleri bizim internetteki yaptıklarımızı, davranışlarımızı takip eden böyle izleyicilerle dolu. Ve bu bilgiler bizim dijital profilimizi oluşturmak ve daha önce yaptığımız satın almalara bakarak bize çeşitli reklamları sunmak için kullanılıyor. NordVPN'in 60 ülkedeki 5200'den fazla sunucusundan herhangi birini seçerek tek bir tıklamayla dünyanın başka bir yerinden internete erişebilirsiniz. Nette iz bırakmadan surf yapabilmek için bu kanalın izleyicilerine özel olarak hemen şimdi nordvpn.com/Barış Özcan adresinden 30 günlük ücretsiz deneme yapabileceğiniz gibi 2 yıllık planı seçerseniz hem ekstra bir ay hem de büyük indirim fırsatı yakalayabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi teknoloji bir yandan bazı yan etkileri üretiyor, bir yandan da o yan etkileri giderecek çareler, çözümler üretiyor ve işte Azınlık Raporu adlı bu filmde bu iki uç arasında bir dengeli gelecek hayali kuruyor. Film kişiselleştirilmiş reklamların yanı sıra mesela kişiselleştirilmiş ve anında kendini güncelleyen gazeteler olacağını öngörmüş. Katlanabilir ekranlar ya da elektronik kağıt diyelim biz bu kehanete.
Şimdilik cep telefonları ve tablet cihazlar bu kadarlık katlanabiliyorlar ama yakın gelecekte belki de bu filmde olduğu kadar esnek, ince, katlanabilir ve hatta kıvrılabilir ekranlar da gündemimize gelecek. Gazetedeki haber başlıklarında tıp alanında moleküler nanoteknoloji konusunda yaşanan gelişmeler gösterilmiş. Damarlarımızda minik robot doktorların dolaşacağı günler pek de uzak değil. John, it's okay. Fletch. Easy does it, Chief. Polislerin kullandığı bu sopalara senaryoda sick stick demişler. Karşısındaki kişiyi anında hasta eden ve kusmasına yol açan bir etkiye sahip. Sırtınıza takacağınız jetpacklerle havada serbestçe dolaşabilme fikri 15-20 yıl önce çok çarpıcıydı ama yeni değildi. Bu görüntüler 1967 yılına ait. O dönemde geleceğin dünyası deyince akla gelen şeylerden biri de bu jetpacklerdi. Günümüzde ise hala kısıtlamaları olsa da acil yardım ve müdahale ya da askeri alanlarda kullanılmaya yavaş yavaş başlandı. Uçan insanlar olur da uçan araçlar olmaz mı? Olur tabii. Bu filmde bildiğimiz anlamdaki uçak ya da helikopterlerin dışında uçmanın pek çok farklı biçimi gösteriliyor. Mesela manyetik kaldırma gücüyle yerden birkaç santimetre havalanarak hareket edebilen araçlar. Henüz kişisel otomobillerimiz böyle çalışmıyor ama dünyanın bazı ülkelerinde maglev trenlerle yolculuk yapılabilir hale geldi. Filmde gösterilen bu araçların bazılarının otonom olduklarını da görüyoruz. Muhtemelen 5. seviyeye ulaşmış durumdalar. Lamar, they found me. Şu anda gerçek hayatta en fazla 3 ya da 4. seviyede kendi kendini hareket ettirebilen araçlar var. Ama geçenlerde bu filmdekine çok benzeyen bir sahneyle karşılaşıldı. Polisin durdurduğu bir aracın sürücüsüz olduğu ortaya çıktı. Cruise won approval this year to operate its driverless taxis. I'm home. I'm home dedi, ışıklar yandı. Devam edelim şimdi. Overhead. Overhead dedi, kafasının üstündeki ışık yandı. Bu sahneyi ilk izlediğimde günün birinde gerçekten böyle bir evde yaşayabileceğim aklımın ucundan bile geçmezdi ama IoT teknolojileri sayesinde artık internete bağlanan çeşitli sensörler ve cihazlar bu akıllı hoparlörlerle falan konuşarak her türlü şeyi yapabiliyoruz. Müziği açıyoruz, ışıkları ya da perdeleri açıp kapayabiliyoruz. Dolayısıyla belki arabamızla gökdelenin bu katına yanaşamayız ama etrafımızdaki cihazları sesimizle kontrol edebiliriz. Böyle bir sahneyi çekmek aslında Alfred Hitchcock'un hayaliymiş ama gerçekleştirememiş. Günümüzde buna benzeyen fabrikalar var elbette ama bu hızda çalışmıyorlar. Bir de burada gördüğümüz şey aslında robot yapan robotlar. Çünkü az sonra göreceğimiz gibi eğer sizi otonom olarak bir yerden bir yere 5. seviyede taşıyabilen bir aracın, otomobilin içindeyseniz aslında bir çeşit robotun içindesiniz. Genetiği değiştirilmiş gıdalar çoktan hayatımıza girdi ama bu filmin öngörüsüne göre gelecekte bitkilerin ya da bazı canlıların genetiği öylesine değiştirilebilir ki işte burada olduğu gibi hareketli sarmaşıklar falan ortaya çıkabilir. Bu çok enteresan bir yer, halo hapishane. Gelecekte mahkumların fiziksel kısıtlamalarla değil bir insan bilgisayar beyin cihazı tarafından onlara dayatılan zihinsel kısıtlamalarla hareketsiz hale getirilebileceği öngörüsü. Bu distopik fikrin yani bizi özgürlüğümüzü vücut olarak değil de zihinsel olarak kısıtlama ve kontrol altına alma fikrinin en uç, en ürkütücü örneklerinden birini bir Black Mirror bölümünde izlemiştik. Ya da izlemediyseniz tedbirli bir şekilde tavsiyede bulunayım, izleyebilirsiniz belki.
Filmde örümceklere benzer böcek robotlar Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından geliştiriliyor. Bu robotlar askerler için uygun olmayan tehlikeli alanlarda keşif misyonları yapabilecek. Zaten filmde de aynı amaca hizmet ediyorlar. Filmde holografik görüntüler de var elbette, fakat bunlar Star Wars'taki gibi tamamen 3 boyutlu değil de 2,5 boyutlu diyebiliriz. Gotta keep running. Tabi bu da gerçekçiliklerini artırıyor. Zamanında normal kameralarla kaydedilmiş görüntülerin ileride anında 3 boyutluymuş gibi oluşturulabileceğine dair bir kehanet bu. Ve kısmen gerçekleşmeye başladığını da söyleyebiliriz. Özellikle 2020'li yıllardan itibaren hologram görüntü üreten cihazlar ortaya çıkmaya başladı. 2 boyutlu Zoom toplantılarından sıkılanlar yakında 3 boyutlu toplantılarda sıkılmaya başlayabilirler. Filmde geleneksel kameralarla kaydedilmiş görüntüleri 3 boyutlu gösterebilen cihazların yanı sıra görüntüyü 3 boyutlu olarak, yani hacimsel olarak yakalayan cihazlar da öngörülmüş. Yine artık bize basit gelen bu konsept filmin gösteriminden 4-5 yıl kadar sonra hayata geçirildi. 2007'deki şu haber Microsoft'un çıkardığı bir cihaz için bu filme gönderme yapıyor. Dolayısıyla hayat, sanatı taklit etmiş mi oluyor? Şimdi bu ikonik sahneyi izleyip devamında yorumlarımızı yapalım. Yönetmen Spielberg burada Tom Cruise'u adeta böyle bir orkestra şefi gibi hayal etmiş ve karşısındaki yazılımı vücut hareketleriyle, mimiklerle yönetmesini istemiş. Takılan eldivenlerin de yardımıyla vücut hareketlerini algılayan bilgisayar görüntüleri ileri geri hareket ettiriliyor. Hani cep telefonu ekranlarımızda böyle pinch, zoom, scroll falan gibi hareketler yaparız ya, işte onun ilk örneğidir bu sahne. Bu sahne sırasında çalan parçayı özellikle mi düşünerek koydular onu bilemiyorum ama Schubert'in 8. senfonisi. Bir başka deyişle Unfinished Symphony, yani tamamlanmamış, bitirilememiş senfoni. 1822 yılında sadece ilk 2 parçası yapılmış ve devamını yapmaya maalesef bestecinin ömrü yetmemiş. Ama işte bu ikonik sahnede kullanılan bu efsanevi klasik müzik bestesi 2019 yılında bir yapay zeka tarafından tamamlandı. Müziğin geleceği de diğer sanat dallarında olduğu gibi insan zekasıyla makine zekasının işbirliği sonucunda daha ileri bir noktaya gidecek kehanetinde bulunabilir miyiz bunları düşünerek? Belki filmin yapımcıları bile o derecesini hayal etmemişlerdi ama bugün gerçekleşti. Peki nasıl oluyor da böylesine isabetli tahminler yapılabiliyor? İşin sırrı bu filmin arkasındaki beyin takımında. Filmler geliştirilirken teknolojik danışmanlar kullanmak fikri hiç de yeni değil ama bu filmde zirve yapmış diyebiliriz. 3 yıllık geliştirim sürecinin bir bölümünde dünyanın kendi alanlarında en ileri gelen uzmanlarından böyle bir hayal, bir rüya takım oluşturmuşlar. Bir think tank grubu yapmışlar. Bunları bir araya getirmişler ve bir fikir zirvesi düzenlemişler. Katılımcıları arasında sanal gerçekliğin kurucusu kabul edilen kişilerden dünyaca ünlü mimar ve şehir plancılarına kadar pek çok ünlü isim var. Zirvenin sonucunda 2054 yılının dünyasını çok ayrıntılı bir biçimde yazan bir kitap hazırlanmış. 80 sayfalık bir kitap. Şimdi az önce sizlere gösterdiğim o mimik yakalama, insan vücut hareketlerini yakalama teknolojisini görünce bir kısmınızın aklına artık oyun konsollarında falan kullanılan Kinect benzeri bir teknoloji gelmiştir. Eğer öyleyse ben şimdi sizi 2010 yılında yapılan bir konferansa götüreyim şimdi. Burada konuşan kişi işte Azınlık Raporu filmi için bir araya gelen o uzmanlardan biri. Kendi Ar-Ge laboratuvarlarında pişirmeye başladıkları fikirleri önce filmde görselleştirmişler. Sonra da bunların prototiplerini üretmeye ve daha sonra da o prototipleri büyük şirketlere satmaya başlamış bu kişiler. Yani hayat sanatı taklit etmeden hemen önce sanat hayattan ilham almış. Tavuk mu yumurtadan yoksa yumurta mı tavuktan çıkar ilişkisinde olduğuna benzer şekilde birbirinin içine girmiş karmaşık girif bir paradoks bu. Ve ikisini birbirinden ayırabilmek pek de kolay değil.
Gelelim filmin en çarpıcı öngörüsüne. Belki de gerçeklikten en uzak olacağını düşündüğümüz şey bu. Gelecekte kehanette bulunabilen mutant insanların olacağı kehaneti. Filmdeki 3 prekog suçlar işlenmeden önce onları tahmin edebiliyorlar. Gelecekte böyle bir şeyin olabilme olasılığı nedir acaba? Tam olarak aynı yöntemle değil ama şu anda bile dünyanın bazı yerlerinde polis işlenmeden önce suçları tahmin edebilen, kestirebilen bazı yazılımları kullanmaya başladı bile. Araştırmacılar otoparklardaki insanların yürüyüş yollarını kaydederseniz olası hırsızları basitçe tespit edebileceğinizi zaten fark etmişti. Doğrudan bir arabaya yürümeyip bunun yerine görünürde bir hedef olmadan ortalıkta öylesine dolanan kişiler varsa bunların suç işleme ihtimali, potansiyeli çok daha yüksektir. Bunu zaten biz insanlar tahmin edebiliyoruz ama işte artificial intelligence, yapay zeka destekli yazılımlar bizden çok daha iyi kestirebiliyorlar. Bir de günümüzde gelişmiş yakalama, görüntü yakalama teknolojileri, hareket yakalayan sensörler yapay zeka ile buluşunca artık suçlar henüz oluşmadan çok isabetli tahminlerde bulunulabilmeye başlandı. Bunların pilot uygulamalarında sabah brief alan polisler işte trafik durumu şöyle olacak, hava durumu böyle olacak, yol durumu böyle olacak yanı sıra bir de suç durumu şöyle olabilir raporunu alıyor bilgisayardan. Bu raporun ne kadar isabetli olacağı elbette toplanan bilgilerin çeşitliliğine bağlı. Bir başka deyişle mahremiyetimizin kaybına. Herhalde bu filmin üzerinde en çok durduğu temalardan biri de bu. Yönetmen Spielberg, filmde kullandığım tüm teknolojik oyuncakların bir gün gerçekleşmesini istedim diyor. Atmosfere toksin salmayan bir ulaşım sistemi olmasını istiyorum. Ve kendini güncelleyen gazeteler. İnternet bizi izliyor artık. Eğer isterlerse hangi siteleri ziyaret ettiğinizi görebiliyorlar. Gelecekte televizyon bizi izleyecek ve bizim hakkımızda bildiklerine göre kendini özelleştirecek. Bir zamanlar herkes 15 dakikalığına da olsa televizyona çıkıp meşhur olma hayalleri kuruyordu. Sanırım gelecekte kameralar tarafından görüntülenmemek, sensörler tarafından takip edilmemek en çok istenen şeylerden biri olacak. 15 dakikalığına da olsa.